Charles Robert Redford, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. 18 yaşında annesinin ölümü üzerine başladığı alkol nedeniyle bursu iptal edilince okulunu bitiremedi. Annesine aşırı derecede düşkündü ve babasıyla olan soğuk ilişkisi onu yaşadığı ülkeden oldukça soğutmuştu. Son parasıyla da uçak bileti alan Redford, İtalya'ya gitti. Hayali iyi bir ressam olmaktı. Bir sene Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde petrol işçisi olarak çalıştı. Kazandığı para ile tablolar yapıp onları satmaya çalışıyordu. İçki belasından bir türlü kurtulamayan Redford, bir gün iyi bir ressam olarak keşfedilme arzusuyla tüm varını yoğunu bitirmişti. Birkaç gün sokaklarda yatan Redford, Amerika'daki bir arkadaşına telefonla ulaşarak ondan uçak parası göndermesini istedi. Uçak bileti alınmıştı ama bileti alan kişi aradığı arkadaşı değil, Redford'u merak eden ve o yokken ona ulaşmaya çalışan babasıydı. Redford, havaalanına indiğinde babası arabayla 2 defa onun önünden geçtiği halde oğlunu tanıyamamıştı. Fakat bu ilginç durum, babasının unutkanlığından kaynaklanmıyordu. Çelimsiz hali ve farklı tipiyle Redford bile bazen aynaya baktığında kendisini tanıyamıyordu. Amerika'ya döndüğü yıl tanıştığı Lola Van Wagenen ile 1958 yılında 21 yaşında evlendi. Evlendiği eşi onun çok yakışıklı olduğunu ve kesinlikle kast ajanslarına başvurması gerektiğini söyleyip duruyordu. Redford bu düşünceye hiç sıcak bakmıyor olsa da artık karısının bu telkinlerinden sıkılmış ve sırf karısı mutlu olsun diye bir oyuncu seçmesine katılmıştı. 1959 yılında Toy Story'de aldığı küçük bir rol sayesinde Broadway ile tanıştı. Hollywood ile tanışması ise Jane Fonda ile birlikte rol aldıkları 1967 yapımı Parkta Yalın Ayak filmiyle oldu. 1969'da Paul Newman ile birlikte kamera karşısına geçtiği Butch Cassidy and Sundance Kid filmindeki performansı Redford'un geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. 1980 yılında ilk yönetmenlik denemesini Sıradan İnsanlar filmiyle gerçekleştirdi. Film, en iyi yönetmen Oscar'ı dahil 3 dalda ödül getirdi. 1973 yapımı filmde yine Paul Newman ile birlikte oynadığı, ikna etme kabiliyeti yüksek bir adamı canlandırdığı The Sting filmiyle 7 dalda Oscar ödülü kazandı. Daha sonra Utah'ta küçük bir tavuk çiftliği satın aldı. Satın aldığı araziyi bir süre sonra genişleten Redford, burada Sundance adını verdiği bağımsız sinema merkezini kurdu. Lola Van Wagenen ile olan evliliklerinden 4 çocuğu oldu ve karısıyla 1985 yılında anlaşmalı olarak boşandılar. İkinci evliliğini 2009'da Sybil Zaggers ile gerçekleştirdi. İşte onun dağınık aile geçmişi ve huzursuz çocukluğu, oyunculuk konusundaki zorlu başlangıcı, oğlunun ölümü, yönetmen Sidney Pollack ile yıldız yapma ilişkisi, Sundance'ın yaratılmasını, siyasi aktivizmi, sanatsal başarıları ve başarısızlıkları, arkadaşlıkları ve romantizmi hakkında birçok biyografi kitabı yazılmıştır. Ekrandaki ikonik rolleriyle hem kendisini tanımlayan hem de gizleyen bir adamın şaşırtıcı bir hayat hikayesi olduğuna eminim bizler gibi siz de ikna olmuşsunuzdur. Newman, 1925'te Ohio'da doğdu. Ailenin ikinci oğluydu. Paul'un babası bir spor malzemeleri mağazası işletiyordu. Annesi de kocasının dükkanında çalışıyordu. Babası Yahudi, annesi ise Hristiyandı. Newman, aktör olmadan önce profesyonel bir araba yarışçısıydı ve bu dalda ödülleri vardı. Yasa dışı yarışlara katılmaktan tutuklandı ve yarış takımından atıldı. Donanmaya katıldı. Acemi kampına gitti ve hatta telsizci ve arka nişancı olarak eğitim aldı. Renk körü olduğu anlaşılınca bir süre sonra oradan da kovuldu. 1945'te Newman'ın bulunduğu filonun mevcut tüm üyeleri de dahil olmak üzere Bunker Hill'e düzenlenen bir çift Japon kamikaze saldırısında yaklaşık 400 asker öldürüldü. Newman, 2. Dünya Savaşı'nda ölümden kıl payı kurtuldu. Tüm bu olaylardan sonra Paul tiyatroya yöneldi. Kariyerlerinin başlarında insanlar Newman'ı Marlon Brando sanarak ondan imza istiyordu. O da çoğu zaman hiç bozuntuya vermeden en iyi dileklerimle Marlon Brando imzasını atıyordu. Newman, filmlerin çekimleri sırasında filmin yönetmeni George Roy Hill'in arabasını ve masasını ikiye böldü. Kaza yapmış gibi davranarak Hill'i ciddi şekilde korkuttu. 1960 Exodus'ın yapımı sırasında Paul, yönetmen Ado Peminger'a kendisiymiş gibi bir binadan kukla fırlatarak şaka yaptı ve Peminger şok içinde korkuyla yere yığıldı. Yine 1973 yapımı The Macintosh Man filminin çekimleri sırasında aynı şakayı tekrarladı ve yönetmen John Huston'ın önündeki 20 metrelik bir binadan başka bir kuklayı fırlattı. Newman, ailesine ve karısına olan bağlılığıyla oldukça ünlü. Ölümüne kadar neredeyse 50 yıl evli kaldılar. Takdir edersiniz ki 50 yıllık evlilik, Hollywood çiftleri arasında nadir görülen bir şey. Newman'ın bir oğlu ve 2 kızı vardı. Büyük kızı Susan, babasıyla birlikte Slapshot'ta oynadı. Newman'ın çeşitli filmlerde rol alan oğlu Scott, 1978'de aşırı dozda reçeteli ilaç ve alkol nedeniyle öldü. Newman ciddi rahatsızlıklara ve çocuklara yönelik yaz kamplarından oluşan küresel bir aile olan bir vakıf kurdu.
kurulduğu günden bu yana 1,3 milyondan fazla çocuğa ve ailesine hizmet verdi. Bu kuruluş, farklı türden eğitim programları aracılığıyla gençlerdeki uyuşturucu kullanımını caydırmayı amaçlıyordu. Newman, Başkan Nixon'ın aleyhine kampanyalara katıldı ve Başkan Richard Nixon'ın düşman listesine alındı. Paul'a akciğer kanseri teşhisi konuldu ve New York City'deki bir kanser merkezinde tedavi gördüğü basına yansıdı. Daha sonra insanlar Newman'ın yaklaşık 18 ay önce bu hastalığa yakalandığını öğrendi. Aktör, 1986'da bırakana kadar aşırı derecede çok sigara içiyordu. 26 Eylül 2008 sabahı Newman, Westport, Connecticut'taki evinde öldü. Özel bir cenaze töreninin ardından cesedi yakıldı. 16 yaşında olan Evans'ın, 2000 yılında Fox'un mini dizisi Opposite Sex'e kadar başka bir oyunculuk fırsatı olmamıştı. 2001 yılında Marilyn Manson'ın Tainted Love adlı müzik videosunda, Not Another Teen Movie filminde Jamie Presley ve Eric Christian Olsen'la birlikte rol aldı. Evans, 2005 yapımı Fantastik Dörtlü filminde Alev Adam rolünü üstlendi. Ancak ne eleştirmenler ne de izleyiciler, bu filmi ve onun devamı olan diğer filmleri beğenmediler. Kaptan Amerika rolüne başta pek sıcak bakmasa da, Robert Downey Jr.'ın çağrısı üzerine rolü oynamayı kabul etti ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanması bu film sayesinde oldu. Evans, bu rolü filmin başında yer alan Steve karakteri için kabul etmek istemiyordu. Kısa sürede bu kadar sıska olmasının hiçbir yolu olmadığını açıkladı. 2016 yılında W dergisine verdiği bir röportajda, Sandra Bullock'u 1994 yapımı Speed filminde gördükten sonra çocukluk döneminde ona aşık olduğunu söylemiştir. Evans, Katolik bir ailede büyümüş olmasına rağmen sonradan Budist olmuştur. Biraz patavatsız kişiliği nedeniyle çevresi tarafından pek sevilmiyor. Örneğin, bir keresinde rol arkadaşı Scarlett Johansson'a tam bir fahişe demişti ve daha sonra bunun için defalarca özür dilemek zorunda kalmıştı. Evans'ın dişleri gerçektir. Fakat bu durum Hollywood sihirbazlığının bir ürünü değildir. Bunun için babasına teşekkür etmesi gerekiyor. Çünkü babası iyi bir dişçidir. 2011'de Jimmy Fallon'ın programına katılan Evans şunları söyledi. Diş konusunda çok şanslıyım. Çünkü babam diş hekimi. Ayrıca yıllarca şeffaf diş telleri kullandığını söylemiştir. Evans, hayatının belirli dönemlerinde anksiyete bozukluğu yaşamaktadır. Rolling Stones magazine verdiği bir röportajda, kırmızı halının stresini, sıcak kömürlerin üzerinde yürümeye benzetmiştir. Neyse ki bir süredir düzenli terapiye gidiyor ve bu terapilerin kendisine iyi geldiğini söylüyor. ...1950'lerin seks sembolü olan Marilyn Monroe'nun babasının kim olduğu bilinmiyor. Çünkü annesi Glaze, ona hamile kalmadan önce kocası Martin Mortensen'dan ayrılmıştı. Glaze, kızına bakamadığından Marilyn Monroe 7 yaşına kadar bir bakıcı ailede kaldı. 1993 yazında Glaze Hollywood'da küçük bir ev alınca kızını da yanına aldı. Fakat birkaç ay sonra kendisine paranoid şizofreni tanısı konuldu ve hayatının geri kalanını kızıyla neredeyse hiç iletişim kuramadığı bir devlet hastanesinde geçirdi. Monroe, 16 yaşındayken yeni bir hayata başlayabilmek umuduyla James Dougherty ile evlendi. Akabinde Los Angeles'ta bir mankenlik ajansında çalışmaya başlayınca popüler oldu. Ve sadece bir yıl sonra 1946'da dünyaca ünlü Fox yapım şirketiyle ilk kontratını imzaladı. Ölümü de dahil Monroe'nun tüm hayatı trajedilerle doluydu. Çok fazla aşk yaşadı. 3 kez boşandı. 2 kez hamile kalıp düşük yaptı. Kennedy ile yaşadığı gerçek mi, platonik mi hala tam olarak bilinmeyen aşk, onu daha da büyük bir ruhsal bunalımın içine soktu. Ciddi derecede uykusuzluk problemi yaşıyordu ve devamlı olarak uyku hapı içiyordu. Özel ve iş hayatındaki sıkıntılar, evinde ölü bulunduğu 1962 yılına kadar peşini bırakmadı. Monroe ile ilgili de birçok biyografi filmi yapılmış ve kitaplar yazılmıştır. Alain Delon, 1935'te Fransa'da doğdu. Fransız sinemasının en ikonik isimlerinden biri haline gelecek olan oyunculuk dünyasına yolculuğuna 1950'lerde başladı. Kızgın Güneş filmindeki rolüyle uluslararası tanınırlık kazandı. Aktörlükten çok çarpıcı yakışıklılığıyla tanınıyordu. Keskin hatları, delici mavi gözleri ve çekici varlığıyla Alain Delon, çoğu zaman dünyanın en yakışıklı aktörlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Fransızcanın yanı sıra, Delon'un İngilizce ve İtalyanca konusunda da yetkin olması, ona farklı rolleri keşfetmesine ve farklı ülkelerden film yapımcılarıyla çalışmasına olanak sağladı. Kariyeri boyunca 80'den fazla filmde rol aldı. Aynı zamanda Alain Delon iyi bir hayırsever ve hayvanseverdi. Kırmızı halılarda yürümeden önce Hooders'ta masa bekledi. Bunun araba satın almak için para kazanmanın harika bir yol olduğunu söyledi.
Ek bilgi olarak Hooters hakkında bilgi verecek olursak, Hooters Türkiye'de belki de pavyona benzetebileceğimiz bir eğlence mekanı. Genellikle burada çalışan kızlar, dolgun kalçalı genç kadınlar arasından seçiliyor. İşe alınan garsonlar, Hooters üniformasını iş saatleri boyunca giyeceğine dair teminat veriyor. Garsonlar sadece servisin yanı sıra müşterileri de eğlendirmekle yükümlüler. Ancak bu işletmelerde çalışanlara karşı yapılan sarkıntılığa taviz verilmiyor. Birçok filmde yer alan ünlü oyuncu James Earl Jones, tüm zamanların en ikonik ve tanınabilir seslerinden birine sahiptir. Ancak çocukluğunda derinden utandığı bir kekemeliği vardı ve bu onun neredeyse 8 yıl boyunca sessiz kalmasına neden oldu.